Kosova zaferinden sonra Balkanlarda Osmanlı'nın karşısında mühim kuvvet olarak Macarlar kalmıştı. Bulgaristan zapt edilip Sırbistan Osmanlı himayesine alınınca Türk sınırı Macaristan'a dayanmış oluyordu. Anadolu beyliklerinin zaptıyla Osmanlı Devleti'nin büyüyüp kuvvetlenmesi Macarların gözünü iyiden iyiye korkutmuştu. Macar kralı Sigismund, mütemadiyen büyüyüp kuvvetlenen ve Rumeli'de her gün yeni bir toprak parçasına akınlar yapan Osmanlıların günün birinde Macaristan üzerine yükleneceklerini biliyordu. Şayet geniş çapta tedbir alınıp Hristiyanlık gayretiyle hareket edilmezse Bulgaristan veya Sırbistan'ın başına gelenler Macaristan'ın da başına gelebilirdi. Türkleri sadece durdurmak değil, Avrupa'dan da atmak lazımdı. Bunu da Birleşik Haçlı Kuvvetlerinden başkası yapamazdı. İşte bunları göz önünde bulunduran Macar kralı Sigismund, Avrupa'nın muhtelif memleketlerine elçiler yollayarak kurulacak Haçlı ordusu için asker istemişti. Papa da birçok yerlerde Haçlı ordusu teşkil lehinde vaazlar vererek Sigismund'un en büyük desteği olmuştu. Roma imparatorları zaten eskiden beri Avrupa'dan yardım istemekteydiler. İstanbul kuşatıldığı zaman İmparator Manuel'in Avrupa devletlerinden yardım talep ederek kurulacak Haçlı ordusunda vazife alacağını bildirmesi Sigismund'u takviye etmişti. Sigismund'un talebine karşı bilhassa Fransa'dan geniş çapta destek görülmesi Haçlı ordusunun bir an önce teşkil edilmesinde hayli müessir olmuştu. Sigismund, Haçlı kuvvetlerinin teşkili için nereye başvurduysa hemen hepsinden müsbet cevaplar almıştı. Kutsal Roma İmparatorluğu, Fransa Krallığı, İngiltere Krallığı, Macaristan Krallığı, Lehistan Krallığı, Venedik Cumhuriyeti, Ceneviz Cumhuriyeti, Kastilya, Aragon, Bohemya, Savoy, Burgonya, Hırvatistan Krallığı, Eflak, Hospitaller, Navarra Krallığı, Tötonlar, Bulgarlar, bütün Hristiyan devletler bu Haçlı ittifakına destek sözü verdiler. Hala canlı olan Haçlı ruhu artık alevlenmişti. Haçlı seferinin kışkırtıcı ve tertipçisi olması dolayısıyla muhtelif milletlere mensup Haçlı birlikleri Macaristan'a gelerek Sigismund'un komutası altında toplanmaya başladılar. Batılı kaynaklara göre bu dinde toplanan Haçlı ordusunun mevcudu 120 bine ulaşmıştı. Osmanlı himayesinden kurtulmak için fırsat kollayan Eflak Voyvodası Mirça da 10 bin kişilik kuvvetiyle sefere iştirak edeceğini bildirince Haçlı ordusu muazzam bir sayıya ulaşıyordu. Sayılarının çokluğu dolayısıyla kendilerine pek fazla güvenen ve Türkleri Avrupa'dan atmak gibi hayaller peşinde koşan Haçlılar iki koldan ilerleyecekti. Harekete geçen Haçlı ordusundan Macar kralı Sigismund'un idaresindeki esas büyük kol, önce Sırbistan istikametinde yürüyerek Tuna Vadisi'ne ulaşmış ve ardından Nibolu şehrine doğru harekete geçmişti. Haçlılar yolda eski adetlerini de tekrarlamaktan çekinmemişler, müdafasız sivil halkı ve ele geçirdikleri esirleri vahşice boğazlamışlardı. Neverkont'u korkusuz Jean idaresindeki Fransızlar ise bu dinden yola çıkmış ve Erdel üzerinden Eflak'a gelmişlerdi. Burada Eflak Voyvodası Mirça ile buluşarak Nibolu'da diğer kuvvetlerle birleşmişlerdi. 1396 Eylül'ü başında Nibolu önüne gelen Haçlılar şehri kuşattılar. Macar kralı Sigismund burada ünlü şövalyeler, kral hanedanına mensup prensler, seçme askerlerden mürekkep Hristiyan muhariplere hitaben bir nutuk vermişti. Sultan Bayezid ister gelsin ister gelmesin, biz gelecek yaz Ermenistan krallığından geçip Suriye'ye girecek, Yafa ve Beyrut kapılarını Araplardan alacağız. Kudüs şehri ve Arz-ı Mukaddes'i ele geçireceğiz. Eğer sultan çıkarabileceği bütün askeri kuvvetiyle bize karşı gelirse onunla muharebe edeceğiz. Muharebede ölmekle Tanrı'nın lütfuna kavuşmak mümkün olacaktır. Haçlılara Arz-ı Mukaddes'in zaptını vaat edecek derecede üst perdeden konuşan Sigismund, Bayezid'in Anadolu içlerine giderek muhtelif Müslüman kavimlerden kuvvet toplamakta olduğunu zannetmekteydi.
Bayezid ise Macar kralı idaresindeki Hristiyan kuvvetlerin hareketini öğrenince İstanbul kuşatmasını sonlandırmış, Anadolu ve Rumeli askerinin derhal Edirne'de toplanmalarını emretmişti. Kendisi de yanındaki 10.000 muhariple yola çıkmıştı. Kara Timurtaş Paşa ile şehzadelerin kumandasındaki Anadolu askerleri süratle toplanarak Rumeli'ye hareket ederken Rumeli askerleri akın akın Edirne'ye koşuyordu. Bayezid'den çok fazla hürmet ve itibar gören büyük alim ve müverrih Şemseddin Muhammed el-Cezeri de Bayezid'le birlikte bu ordudaydı. Yazmış olduğu eserinde Nibolu Muharebesi hakkında çok kıymetli malumatlar veren el-Cezeri, Bayezid'in ordusunun alelacele toplanmış olması bakımından Haçlı ordusuna kıyasla gayet az olduğunu söylüyordu. Nihayet ordu Edirne'de Bayezid'e mülaki olunca Bayezid derhal ileriye hareket emri verdi. Nibolu Haçlılar tarafından kuşatıldığı zaman Doğan Bey kalenin kumandanı bulunuyordu. Kendisi hudut boylarındaki muharebelerde yetişmiş bir komutandı. Yıldırım Bayezid Han'ın en ziyade merak ettiği cihet bu sırada Doğan Bey'in ne yaptığı, ne yapmayı düşündüğüydü. Onun Doğan Bey'e büyük bir güveni vardı. Fakat düşmanın ümit edilmeyen kalabalıklığı ve kendilerinin ona hiçbir haber gönderememiş olmaları karşısında Doğan Bey'in müdafadan vazgeçmesinden korkuyordu. Çünkü düşmanla her türlü ölçünün dışında bir kuvvet nispetsizliği vardı ve bu yüzden yardım görmediği takdirde kalenin uzun zaman dayanması beklenemezdi. İşte bütün bu sebeplerden dolayı Doğan Bey'e mutlaka bir haberci gönderilmesi gerekiyordu. Bir miktar akıncı ile keşfe gönderilen Evranuz Bey, kalenin muazzam bir orduyla sarılmış olduğu haberini getirmişti. Düşman safları arasından sıyrılıp kaleye yaklaşmak imkansız görünüyordu. Bu arada Türk ordusu Nibolu'nun 10 kilometre yakınına kadar sokulmuş ve ordugah kurmuştu. Yıldırım Bayezid uzun uzun düşündü. Bu işi başarabilecek olanları birer birer gözünün önüne getirdi. Fakat giden bir haber getirinceye kadar beklemeye de sabrı olmadığından bu tehlikeli vazifeyi bizzat üstüne almaya karar verdi. Gizlice atına atlayıp gece karanlığından faydalanarak ilerledi. Bildiği geçit noktalarından süzülüp düşman saflarının arasından geçerek kale surlarına ulaştı. "Bre Doğan! Bre Doğan!" diye seslendi. Kalede ve tetikte bulunan Doğan Bey bunu duydu ve hünkârının sesini tanıdı. Lakin bir türlü kulaklarına inanamıyordu. Hünkâr burada ne gezerdi? Fakat aynı ses yine yükseldi. "Bre Doğan!" Doğan Bey sevincinden deli gibi kalenin burcuna fırladı. Günlerdir muhasara altındaydı. Durumu hakkında haber gönderemediği gibi hünkârdan da haber almamıştı. Derhal burçtan eğildi. O zaman gecenin alacakaranlığında atının üstünde bir zafer heykeli gibi duran Yıldırım Han'ı tanıdı. Heyecanlı sesi gecenin sükûtunu yırttı. "Buyur saadetli hünkârım." "Bre Doğan, halin nicedir?" Doğan Bey, düşmanın bir haftadır kaleyi nehirden ve karadan tazik ettiğini, lakin hünkârlarının gelip yetişeceğine emin bulunan gazilerin dayandığını, kalenin sağlam ve erzakın bol bulunduğunu haber verdi. Yıldırım Han son defa "Hele dayanın, İşte biz dahi vardık" diye seslendikten sonra atını karanlığa sürdü. Bu sırada sesleri işiten Haçlı askerleri bir süvari müfrezesiyle Yıldırım Bayezid'in peşine takılmıştı. Fakat onlar daha yaklaşamadan Yıldırım Bayezid Han gözden kaybolmuştu. Ertesi gün Osmanlı ordusu bütün gücüyle Haçlı ordusunun karşısına dikilmişti. Osmanlı padişahının Anadolu'da bulunduğu tahmin edilirken birdenbire ordusunun başında Haçlıların karşısında dikilmesi Sigismund'u çok şaşırtmıştı. Macar kralı Türklerin harp kabiliyetleri hakkında fikir sahibiydi. Türkler öyle bir iki süvari hücumuyla korkutulup muharebe sahasından kaçırılacak kimselerden değildi. Onun için başta Korkusuz Can olmak üzere bütün komutanlardan kendisiyle müşavere etmelerini istedi. Harp planını tespit etmek üzere toplantıda Sigismund, önce Türklerin durumunu öğrenmek ve Bayezid'in niyetini sezebilmek için bir keşif yapılması lüzumunu ileri sürdü.
Bayezid'in hücumlarına mukavemet için evvela Eflak ve Macar piyadelerinin öne sürülmesini, şövalye süvari kıtalarının ise piyadelerin muvaffakiyetlerini neticeye ulaştırmak için onlardan sonra hücuma kalkmalarını istedi. Fakat Macar kralının bu fikrine şövalyeler şiddetle itiraz ettiler. Fransız şövalyelerinin komutanı olan 22 yaşındaki korkusuz Jean ve Maraşal Boucicaut, Sigismund'un Türkleri yenmek şerefini Fransızlara kaptırmak istemediğini söyleyerek ilk planda muharebeye girmek için acele ettiler. Başta Fransızlar olmak üzere Batı Avrupalı şövalyelerin itirazları üzerine Sigismund kendi fikrini onların fikir ve arzularına feda etmek zorunda kaldı. 25 Eylül 1396 sabahı Avrupa'nın dört bir köşesinden toplanmış olan 130 bin kişilik Haçlı ordusu ile bunun yarısı miktarındaki Osmanlı ordusu karşı karşıya geldikleri zaman Osmanlı ordusunun harp nizamı şöyleydi. Birinci hatta Saruca Paşa komutasında hafif piyadelerden oluşan Azap askeri bulunuyordu. Sağ kanatta Rumeli süvarilerinin başında Şehzade Süleyman Çelebi, sol kanatta Anadolu süvarilerinin başında Anadolu Beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa, ortada Yeniçeri ve Anadolu piyadeleri bulunuyordu. Daha geride ise gizlenmiş bir şekilde Osmanlı'nın atlı Yeniçeri ve ihtiyat birlikleri bulunuyordu. Ön hatlara piyadeleri koyup kati neticeyi atlı askere bırakan Osmanlı harp nizamına mukabil, kati neticeyi yaya askerlere yükleyen Haçlı ordusunun tertibi ise şöyleydi. Birinci hatta Fransız, İngiliz ve Alman atlı şövalyeler bulunuyordu. İkinci hattın merkezinde Macar, Bohemya, Rodos ve Lehistan askerlerinin başında Sigismund, sağ yanında Stefan Laskoviç komutasında Hırvatlar, sol yanında ise Eflak Voyvodası Mirça komutasındaki Ulahlar bulunuyordu. Arkada ise ihtiyat kuvvetleri gerisini Nibolu Kalesi'ne ve Tuna'ya dayamıştı. Nibolu önünde cereyan eden bu büyük meydan muharebesi Fransız, Alman ve İngiliz atlı şövalyelerin hücumu ile başladı. Şövalyelerin ani hücumu karşısında Osmanlı hafif piyade askerleri hayli telafat verdiler. Azaplar, zırhlı şövalyelerin kılıçlarıyla doğranarak zayiat verirken geri çekilmeye başladılar. Muharebe Osmanlı'nın aleyhine inkişaf eden bir manzara gösterirken şövalyeler zaferi temin ettiklerini zannederek büyük bir gayrete gelmişlerdi. Muharebeyi çok yakından takip eden Yıldırım Bayezid, Azapların gerisindeki ikinci hattında yanlara doğru geri çekilmesini emretmişti. Osmanlı ordusu bir hilal vaziyeti alırken kati neticeyi elde etmekte olduklarını sanan şövalyeler, Sigismund'un daha fazla ilerlememeleri için verdiği emri de dinlemeyerek daha fazla ileri atılmaktan geri durmadılar. Zafer hırsıyla ilerlemekte olan şövalyeler önlerine gelen tepeyi çıkınca Yıldırım'ın 3. hattı teşkil eden kuvvetleriyle karşılaştılar. Başka bir tehlike de tepenin hemen altında çakılı bulunan kazıklardı. Atlılar yokuş aşağı inerek kazıklara doğru ilerlerken arkadan gelen atlıların da bastırmasıyla duramadılar ve bu kazıklara doğru hızlıca ilerlediler. Bir anda kendilerini kazıkların arasında bulan atlı şövalyeler atlarından inmek zorunda kaldılar. Böylece yayan kalan şövalyeler üzerine müthiş bir ok yağmuru başlatıldı. Bu ok atışları şövalyelerde büyük zayiata sebep olmuştu. Ardından Yıldırım Bayezid 3. ve 2. hatlara bitirici darbeyi yapma emri verdi. Dört bir taraftan kıstırılan Batı Avrupa şövalyeleri çok büyük kayıplar verdiler. Bu sırada Haçlı ordugahından durumu izleyen Sigismund, tepeden inen şövalyelerin akıbetinden habersizdi. Onlara destek olması ve durumu haber vermesi amacıyla merkezden bir atlı süvari birliği gönderdi. Fakat Osmanlı sağ ve sol kanatlarından çıkan atlılar bu birliğe saldırarak kısa sürede etkisiz hale getirdiler. Harbin başlamasından itibaren geçen 3 saatlik süre zarfında şövalyelerin bir kısmı telef olmuş, bir kısmı da esir olmuştu. Bu durum Haçlı ordugahını paniğe sevk etti. Zafer kazandığını sandıkları şövalyelerden bir kimse dahi geri dönememişti.
Böylece ilk muharebeyi tamamlayan Yıldırım Bayezid bütün ordusunu meydana çıkarttı. Osmanlı askerinin şövalyeler karşısında muzaffer bir şekilde meydana çıktığını ve hatta sayılarının da artmış olduğunu gören Haçlılar korkuya kapıldılar. Yıldırım Bayezid bitirici darbeyi vurmak için ihtiyat kuvvetleri de dahil ordunun tümünü hücuma geçirdi. Osmanlı ordusuna karşı son bir direniş göstermeye çalışan Sigismund, ihtiyat kuvvetleri dahil bütün askerlerini savaşa sokmuştu. Fakat psikolojik üstünlük Osmanlı'nın elindeydi. Haçlı sol kanadının başında bulunan Mirça, vaziyetin bozgun olduğunu anlamıştı. Daha fazla asker kaybetmek istemediği için derhal ordusuyla savaş meydanından ayrıldı. Ulahların savaş alanından çekildiğini gören diğer birliklerin moralleri alt üst olmuştu. Haçlı ordusunun mağlubiyeti iyice belli olmaya yüz tutunca sağ kanat komutanı Laskoviç de ordusuyla savaş alanından çekildi. Bunlarla kaçabilenler dışındaki kuvvetler ya öldü ya da esir edildi. Geri çekilmeye çalışan Macarların çoğu Tuna Nehri'nde boğularak can verdi. Macar kralı Sigismund, maiyetinde bulunan Alman soyluların gayretiyle canını kurtarabildi. Rodos şövalyelerinin reisiyle birlikte bir Venedik gemisine binerek derhal karadan uzaklaştı. Kalabalık Haçlı ordusuyla Nibolu'ya gelmekteyken ordusunun muazzam sayısına bakarak "Gök çökecek olsa mızraklarımızla tutarız" diyerek böbürlenen ve Türklere bol bol atıp tutan Sigismund, Venedik kadırgasına bindikten sonra derhal yelkenlerin şişirilmesini istedi ve oradan uzaklaştı. Osmanlı'nın kesin zaferiyle neticelenen Nibolu Meydan Muharebesi'nde Amiral Jean de Vienne, Guy de la Trimol, Philippe de la Barre başta olmak üzere birçok Fransız, Flaman ve Bavyeralı asilzadeler öldüler. Korkusuz Jean namı ile maruf Never Kontu ve Mareşal Boucicaut başta olmak üzere birçokları da Osmanlı'ya esir düştüler. Bütün Hristiyan aleminin Osmanlıları Avrupa kıtasından atmak için olanca imkanlarını seferber ederek hazırladıkları büyük Haçlı ordusu Yıldırım Bayezid Han'ın karşısında mukavemet bile edememişti. Yıldırım Bayezid, soylu esirlerin hayatını bağışlamış ve fidye vererek serbest kalabileceklerini bildirmişti. Esirler arasında Fransa kralının torunu olup Nibolu'da Osmanlı ordusuna ilk hücum eden Fransız komutanı Korkusuz Jean da bulunuyordu. Nibolu Savaşı'nda Türkleri ilk defa tanıyan Korkusuz Jean, "Eğer kurtulursam bir daha Türklerle harp etmem" diye yemin etmişti. Fidyesi gelip de serbest bırakılacağı zaman Yıldırım, Fransız asilzadesinin hürriyetini bağışlarken ona şöyle dedi: "Jean, aleyhime silah kullanmayacağına yemin etmişsin. Bu yeminini sana iade ediyorum. Yurduna döndüğün zaman benimle yine savaşmak istersen bütün Avrupa hükümdarlarını ittifaka davet edebilirsin. Ne kadar fazla müttefik ve ne kadar büyük bir ordu toplayabilirsen kazanacağım zafer de o kadar büyük olacaktır. Beni harp meydanında daima karşında bulacağından emin ol. Zira ben Allahu Teala'nın dinini yaymak ve onun rızasına kavuşmak için dünyaya gelmişim." Nibolu zaferini mütakip Yıldırım Bayezid Edirne'ye döndü. Bir taraftan kendisine ihanet eden Eflak Voyvodası Mirça üzerine akıncılar gönderirken, akıncı kollarından birini Arnavutluk üzerine, diğerini Vidin üzerine, diğerini de Macaristan üzerine sevk etti. Bu seferler neticesinde Vidin ele geçirilerek Bulgar krallığına tamamen son verildi. Arnavutluk Osmanlı'ya bağlandı. Macaristan'a giden akıncılar
birçok ganimet ve esir elde ettiler. Bu sırada bir kısım Avrupa hükümetleri Türkler tarafından Orta Avrupa istilasına başlandığını zannedip korkuya kapılmışlardı. Eflak'a girmiş olan Evranuz Bey ise Rovine Ovası'nda Mirça tarafından yenilgiye uğratıldı. Bu haber üzerine Yıldırım Bayezid derhal ordusuyla Eflak üzerine hareket etti. Yıldırım'ın bizzat ordusuyla geldiğini haber alan Mirça korkuya kapılarak sultana itaatini arz etti. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid, Eflak'ın Osmanlı himayesine girmesi ve vergi vermesi şartıyla onu yerinde bıraktı. Zira Anadolu'dan ihanet haberleri gelmişti. Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey, Haçlıların büyük bir orduyla Osmanlı'ya saldırdığını öğrenince, Osmanlı'nın Haçlılar karşısında muhakkak mağlubiyete uğrayacağını tahmin edip harekete geçmişti. Yıldırım Bayezid'in Nibolu'da küffarla mücadelesi sırasında Alaaddin Ali Bey, Ankara'ya kadar ilerlemiş ve Sarı Timurtaş Paşa'yı esir almıştı. Fakat Nibolu Muharebesi Yıldırım Bayezid'in kesin zaferiyle neticelenince Alaaddin Ali Bey korkuya kapıldı. Derhal Sarı Timurtaş Paşa'yı serbest bıraktı. Kendisine değerli armağanlar vererek özürler diledi ve padişahtan kendisi adına şefaatçi olmasını, çirkin tutumlarının hoş görülmesi ve affedilmesi için yakardığını söylemesini istedi. Ayrıca kulluk ve bağlılık bildiren bir mektup yazarak kendisine verdi. Yıldırım Bayezid anlatılanları duymamıştı bile. Karamanoğlu'nun elçisine büyük bir kızgınlıkla şöyle seslendi: "Şimdiden geri hakla batılı, fesatla doğruyu ayıracak olan işte bu ateş saçan kılıçtır."